Merhaba arkadaşlar, evime ve kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra sizlerle çok soru alan kiloş elbise nasıl biçilir bunu tekrar göstermek istiyorum. Beden olarak 42 bedeni kullandım arkadaşlar. Ben sadece kumaşa yerleştirilmesini ve boy ölçüsü almayı sizlere göstereceğim. Dikiş aşamalarını falan daha önceki videolarda paylaşmıştım. Elimdeki kullandığım temel beden kalıbım 42 beden arkadaşlar ve bu kumaşa nasıl katlanıyor, yerleştiriliyor, kumaşımız nasıl katlanıyor bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Kumaşımın eni 1,50 santimetre, boyu ise tam 3 metre arkadaşlar. Elimizde bu kadar bir kumaş varsa biz en fazla kaç santimetre uzunluğunda elbise yapabiliriz enine göre. Kumaşımızı bir köşesini böyle üçgen katladım. Diğer köşesi böyle sabit duruyor. Şimdi bunu da katlayıp şekli en son nasıl oluyor sizlere göstereyim. Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeni bir videoyu sizlerle paylaşıyorum. Çok soru alan videoydu. Özellikle Instagram'dan bana mesaj atan arkadaşım 1,72 boyunda olduğunu söylemişti. Bu elbiseyi nasıl biçeceğini sormuştu. Arkadaşıma video çekeceğim için hemen dönüş yapamamıştım. Kendisinden şu anda özür diliyorum. Bu videoyu tamamen onun için hazırladığımı da bilmesini istiyorum. Şimdi arkadaşım bedenini falan kendisi belirtmemişti. Ben 42 beden kullanıyorum. Kumaşımın eni 1,50 santimetre, boyu ise tam 3 metre arkadaşlar. 42 beden temel kalıbım, önüne yerleştirdim. Kumaş katlaması, kumaşa kalıbın yerleştirilmesi aşamalarını sizlerle paylaşacağım ve bu ölçülerdeki bir kumaştan uzunluk olarak en fazla ne kadar çıkartabilirim bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Etek genişliği hepsini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar kumaşımı gördüğünüz gibi boyuna bu şekilde serdim ve bir köşesinden tutup gördüğünüz gibi üçgen şekline getirdim. Öncelikle ön kalıbımı buraya yerleştirdim. Şimdi diğer kare kalan kısmına da arka kalıbımı yerleştireceğim. Onu da katlayayım. Karşıdaki köşeyi tutuyorum arkadaşlar. Şu köşeyi. Tam üçgenimin köşesine gelen kısmı. Ve alıyorum. Aynı üçgeni burada oluşturuyorum. Düzgün bir şekilde yapıyorum ki ölçülerim eşit olsun. Ön kalıbımda arkadaşlar yaptığım şey bizim bel çizgimiz. Tam karşısına da denk gelen çizgilerimiz var. Bunu biz referans olarak kabul edeceğiz. Dolayısıyla ben kalıbımın bitişinden bel çizgime kadar işaretlediğim ölçüyü devam ettiriyorum. Çiziyorum bu şekilde, ilerletiyorum. Ve kendime bir referans noktası oluşturuyorum. Kalıbımı gördüğünüz gibi yerleştiriyorum. Ben arkadaşlar bir buçuk santimetre dikiş payı verdim. Şimdi yukarıdan da o payı verebilirim ya da ben direkt bir de verebilirim. Çünkü göğüs ölçünüze göre bunu
genişletip bu ölçüyü daraltabilirsiniz. Burada dikiş paylarımı 1 santim de verebilirim. Çünkü burada benim herhangi bir genişletme ya da daraltmam söz konusu olmayacak. Aynı şekilde 1 santim olarak kol oyuntusuna da dikiş payımı vereceğim. Ama yakada nasıl yaka çalışmak istiyorsam ona göre oynama yapabilirim. V çalışmak istiyorsam çizip onu kullanabilirim. Ya da benimki gibi yuvarlak bir yaka. Yine burada verdiğim 1 santimlik payı buraya da verebilirim. Ya da geniş olmasını istiyorsam hiç pay vermem. Yakamı genişletebilirim. Bu tamamen yakayı nasıl kullanmak istediğinizle alakalı. Şimdi arkadaşlar ben 1,5 santimetre genişlik payı verdim. Ve cetvelimle arkadaşlar düz bir cetvelimle arkadaşlar verdiğim genişlik payını yine ben referans olarak alıyorum. Düz cetvelimi yerleştiriyorum. Ve böylece oradan bir kalem vasıtasıyla orayı çiziyorum arkadaşlar. Ve onu eteğimin bitiş noktasına kadar uzaltıyorum. O çizgiyi. Aynen bu şekil çizerek çizgimi ilerletiyorum. Şimdi arkadaşlar bu ölçüye göre tam cetvelimin bittiği nokta, bakın arkadaşlar. Benim bu etek genişliğinde yapacağım uzunluğu verecek. Bunun için de bel çizgilerimi referans alacağım. Ve bu kumaşta 42 bedende bu etek ölçüsünde uzunluğumu ne kullanıyorum? Size bunu göstereceğim. Elbisemin uzunluğunu arkadaşlar gördüğünüz gibi omzumdan itibaren mezroya yerleştiriyorum ve düz cetvelimin bitiş noktasının ölçüsünde uzunluk hesaplaması yapıyorum. Tam bu yerleştirmede elbisenin boyu 1,42. 1,42 oldu arkadaşlar. Şimdi yapacağım şey ise bu 1,42'yi arkadaşlar eteğin referans aldığım bel çizgilerinde etek boyunca dağıtmak olacak. Bunu da şöyle yapıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar karşılıklı bel çizgimi ilerlettim. Ve mezromun başlangıç noktasını bu çizgime yerleştiriyorum. Ve komple omuzdan itibaren az önce aldığım 1,42'lik ölçünün belden itibaren etek dağılımını hesaplıyorum. Buradan da arkadaşlar benim ölçüme göre bu uzunluk gördüğünüz gibi oluyor. Yapmam gereken şey şimdi arkadaşlar bu çizgi boyunca eteğimin uzunluğunu komple taşımak. Arkadaşlar bunu çiziyorum. Bu çizgimi alıyorum. Mezromu düz oluşturuyorum. İşaretliyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde yürütüyorum. Ta ki düz olan cetvelimin o bittiği noktaya kadar ulaşabileyim. Gördüğünüz gibi. Bu da eteğin ölçüsü. Şimdi etek bu ölçülerde ne kadar genişliğe sahip bunu ölçeyim. Arkadaşlar yine cetvelimin bitiş noktasına yerleştiriyorum başlangıcını ve komple çizmiş olduğum etek çizgisi boyunca genişliğim 62 santimetre oldu. 62 çarpı 2. Bu sadece bir yüzü. Gördüğünüz gibi elbisenin arkadaşlar önünü
Bu şekil yerleştirdik. Elimizdeki kalıp 42 beden. Genişletmemiz koltuk altından 1,5 santimetre. Eteğimizin genişliği az önce söylediğim gibi 62 santimetre. Omuzdan itibaren boyu da omuz çizgisinden, omuzdan itibaren tam boyu ölçüsü de 1,42 santimetre. Aynen bu şekilde önü yerleştirdik. Arka kalıbı da aynı bu şekilde yerleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi onu da sizlere anlatıyorum. Arkadaşlar şimdi arka kalıbımda bizim standart olan bu bel çizgimizi bütün bir kalıp boyunca taşıyacağım. Gördüğünüz gibi kalıbım bütün bir kalıp boyunca taşıyorum. Ki bu bize elbisemizin etek boyunda referans olacak. 15,5'ta tam. Aynı şekilde 15,5 olarak bütün bir kalıbım boyunca tarıyorum. Gördüğünüz gibi bel çizgimi arka kalıbımın boyunca ilerlettim. Şimdi bunu kumaşıma yerleştireceğim. Arka kalıbı yerleştirmek daha kolay olacak. Çünkü elimizde ölçüler var. Eteğimizin genişliği 62 santimetre. Omuzdan itibaren uzunluğumuz 1,42 santimetre. Referans aldığımız bel çizgilerimizden aşağısı da tam 1 metre. Yani 100 santimetre. Şimdi aynı şekilde ön kalıbımızı yerleştirirken oluşturduğumuz ölçüleri arka kalıbımıza yerleştiriyoruz. Şimdi arkadaşlar aynı ön kalıbımıza yaptığımız gibi koltuk altından itibaren 1,5 santimetre pay verdik. Onu işaretledik. Daha sonra şu benim buradan yaptığım ölçüm ise diğer kalıbımdan bitiş noktasından genişliğim ne kadar onu ölçtüm. Aynı o genişliği burada verdim. Benim 39 santimetre. Aynı o genişliği burada vererek o iki çizgiyi birleştirdim. Ve hiç uğraşmadan bu yan çizgisini ilerlettim. Eteğin bitimi boyunca. Daha sonra da aynı yine öne yaptığım gibi omuzumdan itibaren 1,42 buluyorum ve işaretliyorum. Daha sonra referans çizgisi olarak kullanacağım çizgiler dediğim çizgilerden itibaren ölçümü taşıyorum. Bakın
Bakıyorum ne kadar? Tam 1 metre. Referans çizgilerimden itibaren tutuyorum. 1 metreyi taşıyorum. 1 metre. Bunu böyle ilerletebilirsiniz. Eğer şu şekilde bir cetveliniz varsa arkadaşlar, direkt bunu yerleştirip itiş noktası şurası. Oluşturduğunuz o ölçüleri bu şekilde taşıyabilirsiniz. Evet, bu kadar arkadaşlar. Arka kalıbı da yerleştirdik. Ön kalıbı da yerleştirdik. Peki kolları nereden alacağız? Kolları da arkadaşlar şu şekilde. Kumaşı kestikten sonra bize yetecek kadar parça kalacak. Her iki kolu da o artan parçalardan rahatlıkla alabiliriz. Şimdi arkada yapmamız gereken bir işlem var. O da gördüğünüz gibi kumaş katına yerleştirdik. Arkasına da yaka yırtmacı yapacağız. Birit yerleştireceğiz. Düğmesini dikeceğiz. Bunu daha önce ben sizlerle paylaşmıştım. Daha birkaç defa o videoları da üstte size bırakacağım. Oraları tıklayarak yaka yırtmacını nasıl yapıyoruz onu da rahatlıkla görebilirsiniz. Son hali şu şekilde arkadaşlar. Bu köşesinde 42 beden, temel beden kalıbımın önüne yerleştirdim. Önünü de kumaş katına aldım. Eğer önünde herhangi bir pat dönmesi, herhangi bir yaka farklılığı yapmayacaksam aynen bu şekilde yerleştirdiğim gibi biçiyorum. Ve katlama şeklimi göstermiştim. Tam karşısına denk gelen köşeme arkamı yerleştirdim. Önümdeki ölçüleri, ön kalıbımdaki ölçüleri referans aldım. Aynı ölçüleri de arka kalıbıma yerleştirdim. Burada yapmam gereken şey arkaya rahat giyip çıkartabilmem için yaka yırtmacı yapmak. Daha sonra çizgilerimi rahatlıkla görün ne kadar kumaşımız artacak. Karşılıklı bunlar etek çizgilerimiz. Kol kalıbımın bulunduğu yerde artacak. Aynı şekilde şu karşıdaki şu parça da artacak. Farklı aksesuar süslemeleri yapmanız gerekirse onları kullanabilirsiniz. Bu noktada artan kumaşımı katladığımda bana kolumu rahatlıkla verecek arkadaşlar. Dolayısıyla 42 bedene ait kiloş bir elbise. Genişliği 1,5 santimetre. Size tam ölçüsünü de vereyim. Arkadaşlar. Göğüs kısmı. Size fikir olsun. Bitmiş hali ne kadar olacak bu elbise? Gördüğünüz gibi tam arkadan bakın arkadaşlar. Tam arka genişliği 1,5 santimetre vermiştik. Tam 30 santimetre oluyor. Görüyorsunuz. Siz bunu daraltabilirsiniz. Kendi ölçünüze göre. 30 santimetre arkam. Peki ya önüm? Aynı şekilde genişlettiğim noktaya yerleştiriyorum. Bakın. 30 santimetrede bu. Bu kadar arkadaşlar. 42 beden bu. Dediğim gibi en başta boyunun 1,72 santimetre olduğunu söyleyen arkadaşım. Bu videoyu tamamen sizi düşünerek çektim. Sizin gibi kiloş elbise dikmek isteyen arkadaşlarım olursa kendileri için bir fikir olsun diye. Eteğimin genişliği belli. Bu elbisenin etek genişliğinde elbise dikmek isterseniz size vereceği uzunluk da bu kadar arkadaşlar. Dikmek isteyen arkadaşlarıma kolay gelsin. Dediğim gibi elbiseyi dikmeyeceğim.
Sadece kumaş üzerine kalıbın yerleştirilmesi sonucunda elde edeceğimiz uzunluk, elbise uzunluk ölçüsü nedir? Onu sizlere net olarak anlatabilmek içindi. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu video üzerinde de yine anlamadığınız noktalar olursa arkadaşlar, elimden geldiğince size yardım etmeye çalışacağımdan şüpheniz olmasın. Şu sıralar yoğun olduğum için mesajlarınızı göremiyorum, mesajlarınıza dönüş yapamıyorum. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkürler. Arkadaşlarım, hepinize kolay gelsin. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.